Motor TV İstanbul Şubesi'nden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda size Peugeot Django 125'ten bahsedeceğim. Evet, bu motor benim motorum. Benim hayatımdaki ikinci motosikletim ve ilk scooter'ım aynı zamanda. Bundan önce bir Bajaj kullanmıştım. Bajaj Discovery 150 kullanmıştım. Şimdi de bu scooter'ı kullanıyorum. Daha alalı çok olmadı, 3 ay kadar oldu ve yaklaşık 3500 kilometre gibi bir mesafe kat ettim. Bugün biraz kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Beğenmediğim özelliklerden ve beğendiğim özelliklerden bahsedeceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle neden bu motoru tercih ettiğimden bahsetmek istiyorum. Peugeot Django 125'i tercih ettim. Nelere baktım da bunu tercih ettim? Onları bir bahsedeyim. Honda PCX'lere baktım. Yamaha MX bakmadım. O pahalıydı. Bunlara göre daha pahalıydı. Almadım hiç. Hiç düşünmedim bile. Şey vardı. SYM Fiddle 4'tü galiba yeni çıkan. Evet, Fiddle 3 vardı. Fiddle 4 yeni çıkmıştı. Aslında ben Fiddle 4'e bakıyordum. İyi ki almadım onu. İyi ki alamadım daha doğrusu. Çünkü Fiddle 4 bayileri sorduğumda ellerinde yoktu. Ondan sonra ben de sıfır almaktan vazgeçip ikinci el almaya yöneldim. Öyle olunca da ikinci el düşük kilometrede motorlara bakmaya başladım. Bu motoru da tam 3000 kilometre saatini gösterelim. 3600-3700 kilometrelerde aldım yaklaşık olarak. Şimdi gördüğünüz gibi 6748'deyim. Yani evet 3000'i biraz geçmiş yani. 3700 desek 48 kilometre geçmişim. 3048 kilometre yapmışım. 3048 kilometredir bunu kullanıyorum. Dediğim gibi PCX baktım ama şekil olarak bu daha güzeldi. SYM baktım. Hem bu daha uzun, daha geniş hem de yine bence çok daha güzel duruyor. Yani en beğendiğim özelliği dış görünüşü diyebilirim. Bu renkleri tercih ettim. Aslında düz beyazını da alabilirdim ama kırmızı beyaz daha güzel geldi. Bir de şimdi ben birkaç kişiyi daha aradım tabii. Kimi satıldı, kimiyle görüşme ayarlayamadık, kimiyle fiyatta anlaşamadık derken en sonunda bunu almış oldum. Bu motoru dediğim gibi ikinci el aldım. Dolayısıyla ikinci el aldığım için üzerinde yani ilk sahibinin takmış olduğu şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi boya koruması. Boya koruma yaptırmış. İkincisi ön cam. Ön camı gösterelim. Şöyle tur tipi mi diyorlar artık, uzun mu diyorlar ama hani bu en küçüklerden değil. Biraz büyük, güzel rüzgar kesiyor. Şuralarıma kadar rüzgarı kesiyor gayet. İkincisi buydu. Üçüncüsü ve bence en güzeli Michelin Stigrip 2 taktırmış. Hala yeniler zaten gördüğünüz gibi. Ve gerçekten performansı çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Önceki motorumda üstüne gelen naylon lastikler vardı. Ve o kadar kötüydü ki yani kuru zeminde bile en ufak virajda kayardı. Hiç beğenmezdim. Bir de sisi var taktırmış sahibi. Çok güzel gerçekten. Arkaya birini bindirdiğimde gerçekten çok rahat ediyor. Arkaya oturan herkes yani bunun rahatlığını bilir. Gerçekten kullanışlı bir ürün ve pahalı da yani. Ve orijinal yine Peugeot Django'ya özel orijinal paspasını takmış. Bu da çok güzel. Çünkü bunun altı normalde beyaz ve paspası olmazsa eğer çok kirleniyor. Dolayısıyla bu şekilde yapmış. Bu da hoşuma giden özelliklerden biri. Benim motora tek eklediğim şey bu telefon tutacağı oldu. Ama bunsuz da gerçekten olmuyor yani. Hani bilmediğiniz, etmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Dolayısıyla bunu aldım, bunu ekledim. O kadar. Başka hiçbir masraf yapmadım motosiklete. Aldığım gibi kullanıyorum. Çok da memnunum. Şimdi birazcık artılarından bahsedeyim mesela sizin için. Şöyle, önceki modellerde izlediğim videolarda gaz tepkisinin birazcık sonradan geldiğini, biraz geç geldiğini söylüyorlardı. Ben burada sadece şuradaki boşluğu söyleyebilirim. Ben bu boşluğu fazla buluyorum açıkçası. Hani gaz yemeye başlayana kadar ki boşluk sertleşene kadar gerçekten şurası çok fazla bana göre. Ama gaz kolunun bu aralığı çok fazla tabii ki de. Ki bu hani yeni başlayan biri için ben de yeni başlamış sayılırım yani. Daha önce bir motorum vardı sadece. Bence rahat ettiriyor. Hani bir anda böyle gazı fazla kaçıramıyorsunuz. Güzel gidiyor bence kendi için yani. 125 cc'ye göre güzel gidiyor. Yokuşlarda falan bayılma yapmıyor gerçekten. Sen buraya da bir yokuş videosu koyarız şimdi. Yani gayet yokuşlarda tek kişi de çıkıyor, iki kişi de çıkıyor. Tabii ikide yine biraz zorlanıyor ama öyle hani 50'likler gibi, 50'den dönmüş 80'likler gibi de değil. Gayet güzel gidiyor yani. Şöyle ki yakıt tüketiminden bahsetmek istiyorum. Bence 125'lik bir scooter için çok yakıyor. Ne kadar çok derseniz 100 kilometrede 3 litre hatta 3 küsür litre yaktırdığım oldu. Ya tabii sürekli de hani elim gazda böyle gitmiyorum ama böyle gittiğimde zaten içiyor yani. Gerçekten içiyor. Çok da gitmiyor zaten. 90 100 en fazla 100. 8.5 litre bir deposu var. Kuzenin bitlerinden sonra bence gayet fazla. Onunki 4.5 litreymiş. 8.5 litre iyi geldi bana yani. Yaklaşık olarak 230, 240, 250 kilometre yol yapıyorum bir depoyla. Tabii bu düzgün kullandığım zaman. Yani gerektiğinde 85-90, gerektiğinde de 40-50 giderek
Ortalama yani yakıt tüketimi bu şekilde. Fakat bir gün aldım ben buna benzini doldurdum. Fullledim. Bayağı bir hani bitene kadar da neredeyse full gezdim. İşte o zaman 150 kilometrede bir depoyu bitirdim. 8,5 litreyi. Ha tabii içinde yine 1,5-2 litre nereden baksanız kalıyor bu ışıklar söndüğünde ama gerçekten bitirdim yani. Dolayısıyla çok yaktığını söyleyebilirim. Yani vitesli motorlar 3,5-4 litrelerde yakarken KTM 390'lar bilmem neler bu gerçekten 3-3,5 litre yakması bana çok geliyor. Biraz. Oturuş pozisyonu gördüğünüz gibi klasik bir scooter işte, bacaklarım önde. Ayaklarımı şöyle göstermek istiyorum. Burada bir oyuntu yapmışlar ayakların girmesi için. Gayet güzel. Buraya sabitliyorum. Hani fren falan yaparken de öne kayarsam eğer ayaklardan güç almış oluyorum. Bence güzel oluyor. Tabii şey değil. Hani bu mat scooter'lardaki gibi ayaklarımı böyle koyayım da rahat rahat gideyim olmuyor. Bazen ayaklarımı bir uzatma isteği geliyor. O zaman da hafiften şöyle çıkarıyorum. Soğuk havalarda hem üşüyor tabii böyle yaptığımda hem de bence güzel durmuyordur yani muhtemelen. Bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor. Tamam, oturuş pozisyonu bu şekilde. Aynalardan bahsetmem gerekirse. Sol aynada maalesef şu kadar omzumu görüyorum. Nasıl ayarladıysam ayarlayayım olmadı. Yani benim mi omuzlardan kaynaklanıyor ya da neden ben mi beceremedim bilmiyorum ama aynaların ayarlanması güzel. Sadece sol aynanın yarısında omzum var. Biraz şöyle kaçıp bakıyorum ya da işte omzumla birlikte görüyorum, artık yapacak bir şey yok. Tabii bol bol zaten cam kurtaran bakış yaptığınız için çok da dert mi? Değil. Yuvarlak ayna, daha ne bekliyorsun? İyi işte. Yuvarlak bir de şeyinden, koyuş açısından galiba. Yuvarlak küçük, şimdi koyuyorlar şeylere böyle ayna. Amcamınkinde nasıl? Bu kadar. Benimki böyle. O yüzden retro duruyor, güzel duruyor, orası ayrı. Kadran. Kadranda hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani ben size daha ne anlatayım. Açtım. Çok basit. Kilometre, benzin, sıcaklık ve saat. Bu kadar. Devir saati bile yok. Şu ortadaki tek tuştan trip metreye geçiyorum. Trip metrem burada. İkinci bir trip metre maalesef yok. Bir tane var. Ve burada da hız göstergemiz var. Analog, dijital karışık ama yani çok da aklı olmayan bir gösterge. Biraz da küçükten bahsedelim. Son derece basit ama bir o kadar da şık gözüküyor. Burada dörtlülerimiz var. Dörtlüleri yaktığımızda ötüyor bu şekilde. Marş butonu var. Sinyallerimiz aynı şekilde açtığımız zaman açık unutmamamız için bu şekilde ötüyor. Uzun kısa var ve kornamız var. Bir de depolamadan bahsetmek istiyorum. Depolamamız şu şekilde. Açtım sele altını. Şimdi sele altına bir yarım kask sığıyor. Bir yarım kask sığdığında ayrıyetten bir de işte gördüğünüz gibi eldiveni, kilidi, temizleme şeyi, bezi bu şekilde sığabiliyor. Bence burası güzel. Ayrıyetten kaskın altında da şeylerin olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi orada da bir kilit var, ruhsat var, bant var, kolonya var. Bayağı var yani. Yeleğimi de kaskın içine soktum. Burası aslında large beden full face bir kaskı da alıyor. Fakat bu sefer bunların hiçbirini koyamıyorsunuz. O yüzden ben kendi kaskımı daha çok yanımda gezdiriyorum. Ama artçı için olan kaskımı burada saklıyorum. Bunun yanı sıra ön tarafta 2 tane göz var. Sağda ve solda. Gerçi sol göz değil. Sol benzinde. Buradan açılıyor. Bunu sağa çevirdiğimde sağdaki göz açılıyor. Ve ben burada bir tane HGS, bir tane de parfüm taşıyorum. Bir de kaskımı silmek için şöyle bir mendilim var. Bittikçe bu yenisini koyuyorum. Buraya ilk aldığımda mesela telefon koyuyordum. Cüzdan koyuyordum. Bu arada telefon sığsa cüzdan sığmıyor. Onu da söyleyeyim. Çok da küçük bir cep yani. Ben en optimalini buldum bence. Böyle saklıyorum. Sola çevirdiğimde de benzin deposu açılıyor. Ve benzin deposunun şöyle bir güzel yanı var. Burası çeyrek turda açılıyor direkt. Ve bunu buraya koymak için yer yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Benzinimizi dolduruyoruz. Bunu böyle hop çeyrek turda, çeyrekten bile küçük kapatıyoruz. Tabii ki de burada bir küçük askımız var. Böyle hani bacaklarınızın arasına bir şeyleri buradan asıp götürebiliyorsunuz. 2 ekmek. Artçının konforundan da bahsedecek olursak, daha doğrusu seleden bahsedecek olursak. Sele biraz sert bence ama motorun süspansiyonları çok yumuşak. Süspansiyonlar çok yumuşak olduğu için bence konforlu. Ama 50 dakika, 1 saat ve üzeri sürüşlerde gerçekten sele rahatsız etmeye başlıyor. Belki hani çok uzun, gerçi bu motor da bence öyle hani çok uzun gezilecek bir motor değil ama yumuşak bir sele konulursa daha rahat edilir. Artçıya gelirsek de artçı içinde yer çok geniş. Gerçekten çok geniş. Bayağı ferah ferah yani. Ayaklarını koyacağı yere de bakarsak gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor ve gayet güzel, yeterli. Egzozdan bahsedersek çok diyecek bir şey yok yani. Düz egzoz ve güzel duruyor bence. Hani gayet tatlı. Gayet uyumlu olmuş. Motorun jantları çok güzel duruyor bence. Ama şöyle bir olay var. Bu taraftan çekelim. Diski gösterelim. Şimdi buna olan disk kilitleri tabii ki de sınırlı. Şu şeyden dolayı, diskindeki boşluklardan dolayı. Ayrıca zincir takmak istediğinizde jantlar dolu olduğu için gördüğünüz gibi zincir takamıyorsunuz. Yani kalın bir zincir takamıyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Zincir takmak istediğimde şuradan, süspansiyonun oradan
takıyorum. Çok da zincir kullanmıyorum zaten. Kapalı garajda tuttuğunuz zaman. İstediğiniz yerlerde de küçük bir disk kilidiyle olayı çözmüş oluyorsunuz. Ama aklınızda bulunsun. Zincir geçmiyor. Her disk kilidi de olmuyor. Bugün Peugeot Django 125'i kendi tecrübelerime dayanarak sizlere anlattım. Motor TV İstanbul Şubesi'nden bugünlük bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın.